Merhaba, Hoş geldin. hoş buldum. Bugün kafede Parisli bir bonfile yapacağım. Yanında fondant patates olacak. Altında da ıspanak düşündüm. Birinci tur benim için iyi geçti. Yemeği yaptıktan sonra zaten beklediğim bir performanstı. Ay elimi kestim. Bir dakika, bir dur. Dokuma Tarık. Bu turu geçmeyi çok istiyorum. Zaten en önemli turlardan biri bu benim için. Gayet yeterli buldum ve ben evet diyorum. Kesinlikle evet diyor. Ya bu seviye için yeterli, ben de evet diyorum. Bu turu geçersem kendimi kanıtlamış olacağım diye düşünüyorum. Kendime en azından. Geçmiş olsun parmak için. Teşekkürler Dikkat et. şefim. Masterchef ikinci etap hoş geldiniz. Hoş bulduk şef. Göktürk. Evet şef. Hiç ses yok. Biraz heyecanlandık ama sizi gördüm gerçekten ilk turdan daha şimdi oldum. Canlı. İyi oldu. İlk türlü gayet de başarılı yani. 3 evet de aldı. 3 evet aldık şef. Yorumlama yapmaya çalıştım. Daha da iyisini yapabilirdik ama dediğim gibi burası sizin karşınızda olmak şu açıdan şanslı. Siz ne yapabildiğimize odaklanıyorsunuz. Benim de ne yapmak istediğime odaklandınız. Teşekkür ederim o ışığı gördüğünüz için. İyi ki buradayız. 3 evet aldıktan sonra sana nasıl karşılaştılar? Yani ailem gururdu tabii ki ama dediğim gibi ben bu yarışmanın başından beri ikinci turun çok zor olacağını düşünüyordum. Hiç göründüğü gibi değil. Değil mi Büşra? Doğru diyor. Doğru söylüyor. Sen de çok heyecanlısın. Evet çok heyecanlıyım. Şu an biraz elim ayağım titriyor. Nasıl hissediyorsun? Neyi hissediyorsun? Yani heyecanlıyım. Daha çok yemeği merak ediyorum ne çıkacağını. Biraz daha ona odaklanmış durumdayım. Onu görünce biraz daha rahatlayacak gibi hissediyorum. Seni nasıl karşılaştılar evde? Herkes çok sevindi. Yani güzel geçti birinci tur. Bakalım ikinci turda da inşallah öyle olur. Abdullah sen nasılsın? Ben de iyiyim şefim. Tepkiler gayet güzel. Aileden, yakın çevreden vesaire. Yani o şekilde. Sence kutu altında ne var? Bugünkü yemek Bu nedir? altında yani ben zaten arkadaşlarımla da tanışıyorduk. Arkada konuştuk sürekli ne çıkabilir, ne çıkabilir vesaire diye. Benim aklımda tatlı olabilir. Tiramisu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Daha çok deniz ürünleri çıkabilir diye korkuyla beraber öyle düşünüyorum. Şef soğan çorbası olabilir. Ondan birazcık düşünüyorum. Fix yani. Değişiyor tabii konseptleri ama onu düşünüyorum ama üçümüzün de bilmediği bir yemek çıkmasını istiyorum. Çünkü bilmediğimiz bir yemekte daha çok başarılı olabileceğimi düşünüyorum. O zaman yarışma zamanı. Koyun kutular elinizi. 3, 2, 1 kaldırın. Tarık var mı bir fikrin? Yani köfte zaten ama hangi köfte olabilir? Patates var. Galeta unu var. Köfte diye düşünüyorum. Büşra senin bir fikrin var mı? Çökertme kebabı. Çökertme kebabı kıymayla mı yapılıyor? Yok kıymayla da hani yapanlar var ya patatesi görünce biraz ona yöneldim aslında. Peki sen Göktuğ? Şef süt bozuyor bu işi ya. Süt neyi bozuyor? Düşünemediğim yemeği bozuyor yani. Şu an süt olmasa bir Süt şeyler olmasa ne derdin? İşte gördüğüm için bir şey diyemiyorum. Sonra gördüm girdi. Görmediğini farz et. Şef bir düşüncem yok ya. Yok süt. Sana süt falan yok. Ya ana ürünse? Sütle neyi yumuşatacağız? Ette yok ki marinasyon yapalım. Nedir ürün şimdi söyle. Patates var. Kebap mebap. Patates oturtması olsa süt yok ya. Yine sütü kaldı aklım sütte çünkü. Kaldı tabii çünkü sütsüz zorlanacağım bunu yapmada. Şef sizden bekliyoruz artık. Evet arkadaşlar, sizden istediğimiz ürün. Hasanpaşa köfte. Duyan var mı adını? Biliyorum. Biliyorum. Bildiğim bir şey. Evet şef. Süt lazım olur mu şimdi? Evet şef. Nasıl lazım olur? Püre yapacağım. Sen yaptığımı daha önce ya da duydun mu, yedin mi? Hasanpaşa köfteyi daha önce yaptım. Yedim. Bildiğim bir şey. Sen? Ben yapmadım. Evet, 2 tane bilenimiz var. Bilmeyenimiz için kısaca özetleyelim. Evet arkadaşlar, Hasanpaşa köfte. Güzel bir köfte kıyması yoğuruyorsunuz. Onları çanak şeklinde yapıp fırında pişiriyorsunuz. Ortasına da patates püresini sıkıp daha sonra bir daha atıyorsunuz fırına. Püreyle birlikte ve yanına da güzelce bir
sos yapıyorsunuz. Biz bir porsiyon istiyoruz. Fakat bu köfte hassas bir köfte olduğu için, parçalanabileceği için yedekli yapmanızda fayda var. Herhangi bir çatlak istemiyoruz. İç püresini dolgun istiyoruz. Sosunu kıvamda istiyoruz. Yanına da güzel domates, biber, garnitür istiyoruz. Tabii ki köftenin kendisinin de çok lezzetli olması gerekir. Yemek hazırlamak için 45 dakika bir süreniz var. Evet, zarf alın. Zarfta malzemeler listesi var. Üç, iki, bir. Buyurun başlayın. Evet, bu arada çok yavaş gidiyorsunuz. Bakın, daha hızlı olun. Yetişmeyeceksiniz. Yetişmeyeceksiniz, daha hızlı olun. Nereden başlayacağınızı biliyorsunuz değil mi? Ben patatesten başlayacağım. Sen kaç kez yaptın bu köfteyi? Yani evde sıklıkla yapıyorum aslında. Öyle mi? Yani yapıyorum. Göktuğ sen? Yaptım usta. Otelde de çok yapıyorduk. Umarım heyecanıma yenik düşmem. Personele falan çok yapıyorduk. Tarık, sen yapmadın ama 3 aşağı 5 yukarı kafanda canlandı mı? Evet, evet. Çanak şeklinde yapıyorum. Patates püresini üstüne sürüyorum zaten. Üstüne de kaşar. Yani dökme işini, böyle bir kıvam işini vesaire artık oraları kendiniz ayarlayacaksınız nasıl yapılacaksa. Heyecanı sizi engellemesi. Düşünün. Başarılısınız. O için buradasınız. İnşallah. Ama bu heyecanı var ya, Elimizi ayağımıza dolandırıyor. Evet, biliyorsunuz burada zaman hızlı geçiyor. Bizim kültürümüzde bu tarz ev yemeği, esnaf lokantası yemekleri çok fazla var biliyorsun. Evet. Köfte ve patatesin birleştiği. Bu da onların o güzel versiyonlarından bir tanesi. Evet. Daha çok senin uluslararası mutfak mı yoksa Türk Dünya mutfağı? mutfağı, evet. Anladım. Dünya mutfağı değil, uluslararası. Yani uluslararası. Ne üzerine çalışıyorsun uluslararası mutfakta? Hangi mutfak üzerine? Daha çok İtalyan mutfağı üzerine çalışıyorum. İtalyan ağırlığı. Evet. Bunun çok benzerleri İtalyan mutfağında da var biliyorsun. Rizoleler, Evet, bizim evet. köfteler gibi. Hatta onda patatesle falan karışık Aynen, yaparlar. aynen. Doldururlar içine. Çok da yabancı bir yemek değil sana yani o zaman. Evet. En sevdiğin İtalyan yemeği ne? Tabii ki risotto. İyi peki. hadi kolay Ravioli de gelsin. olabilir. Teşekkürler. Büşra nasıl gidiyor? Yani şu an iyi gidiyor. Kafamda bir planlamayı yaptım. Ona göre yapmaya çalışacağım.
Onun için kokoreç bir şey koyacak mısın yoksa normal köfte gibi mi yapacaksın? Yok, Ben köfte- Büşra'yı birazcık tanıyorsam içine patates püresi sarar, üzerini köfteyle kaplar. Yok çok güzel. Çok güzel bir Bu Hasan kötü Paşa bir şey köfte. değil. Ben bayılıyorum yaratıcılığa yemekte. Bilmiyorum, ben her şeye bir şeyler katıyorum herhalde. Güzel bir şey, bu kötü bir şey değil. Orijinalini bildikten sonra yemeğe birazcık yaratıcılık katmak, kendi farkını katmak bence güzel bir şey. Senin bunu yapmanı beğeniyorum, bakma. Teşekkür Öyle ederim. espri yapıyorum şu anda ama. Teşekkür ederim. Göktuğ, Evet şef. güzel bir yemek aslında, yaratıcı bir yemek. Yaratıcı bir yemek. Değil mi? Detayları çok önemli. Evet, Pürede, köfte. özellikle sizin Tabii pürede köfte. şeyiniz var. O tane ağza geldi mi hadi geçmiş olsun. Kapatıyoruz. Aynen öyle, Dükkanı dükkan kapanır. Vallahi o Dükkan kapanır. sizin o şeyinizi izledim. O Peki, yüzden köftenin özelliğinin ne olması lazım? Püreyi içine sıkacaksın ya, şimdi o köfte bir yatak gibi olacak. pişmemesi lazım. Evet. Bas oğlum bas, korkma. Kıymadan korkma. Bu kıyma var ya, ne kadar özdeşti o kadar iyi. Yoğur bakayım şöyle bir göreyim. Yoğur. Bas. Bas. Şimdi taban. Köfteden korkmayacaksın. Köfte senden korksun. Sen de korkuyorsun kıymadan. Bu bas bakayım şuna bir. Şöyle değil be. Şöyle. Bas. Karıştırma değil. Bakın köfteyi karıştırmayacaksınız. Köfteyi ezeceksiniz. Birbirine infüze edecek ve sıklaşacak. Sonra taban vuracaksınız. Biraz şöyle lezzetini alsın, ben şeye geçeceğim. Maydanoz doğrayıp ekleyeceğim, tekrar karıştıracağım. Çok biliyorsun sen. Bas biraz. Ekmekçilik mi iyi, aşçılık mı? Aşçılık. Bas Ekmek de bak, bir her de türlü. sen yoğur bakayım nasıl yoğuruyorsun göreyim. Abi korkmayın şu köfteden ya. Vur. Burayla şefim sizden Şöyle bir karıştır abi. Önce bir karıştır. Böyle bir karıştırıyoruz. Bak parmak arası ha. Şimdi taban. Bas. Bas. Bravo. Çevir bakayım şimdi bir. Köfteyi sevmeyeceksin abi. Döveceksin. İşte ezilecek kıymayı. He? Değil mi şef? Ezeceksin. Ezilecek ki dağılmasın değil mi şef? Siz böyle yapıyorsunuz. Sonra Doğru diyor. köfte tutmuyor. Doğru diyorsun usta. Bak bunları biz birer esnaf lokantası baba porsiyonu istiyoruz ha. Şey Tamam. istemiyoruz. Hasan Büyük Paşa'yı. olacak değil mi? 3 tane küçük yapsak. Niye? Bilmiyorum, daha dekor Yapmak olarak da... istiyorsanız yapın. 3 tane küçük de yapabilirsiniz yani de. Biz bildiğiniz bir tek porsiyon istiyoruz. Ya da 3 tane farklı küçük de yapabilirsiniz ama genelde tezgaha bir tane koyarlar. Bir tabağa da bir tane koyarlar yani. Ben 3 tane koyanı görmedim. Şöyle artistik yapacak bir tabak yok esnaf lokantasında. Var mı? Yok. Biz sizden klasik istiyoruz Hasanpaşa köfteye. Herhangi bir yorum istemiyoruz. Bilinen reçetesiyle. Fırına girmiş olmanız lazım. Sakin. Acaba sakin. Sosunuzu hazırlayın. Siz hangi seçeceksiniz? Baba porsiyon dediği için şunu alacağım herhalde. Daha tatlı mı görünüyor? Yo, daha da almamış duruyor. Bu biraz dağıldı O gibi. da var. Doğrudur. O da önemli. Daha da almamış duruyor.
Yemeğinize konsantre olun. Aynı zamanda toplayın tabii ki. Göktuğ, git paspası al. Tezgahın önüne bak. Çabuk çabuk çabuk. Toparlayın. Beklerken toparlayın. Burada tencereler, tavalar, tezgahları hepsi temiz olsun. Bu ne abi ya? Kimle savaştı? Hadi. Yemek yapıyorsunuz, temiz olsun. Hadi arkadaşlar artık evet dolduruyoruz köftelerin içine. Son 5 dakika. Bir de hepimiz biliyoruz dediniz ya. İşte usta. Oğlum ustayı bırak. Atın fırına artık. Bir kişinin yapması bize yetiyor arkadaşlar. Oğlum sen altı yanmayan tavada biber mi? Yanıyordu şef. Sadece kızartma değil, parlaklık olsun diye yaptım şef. Fritözü sokup çıkartıyoruz da siz daha iyi bilirsiniz de ben burada hani size güzel gözüksün diye yaptım. Hasanpaşa köfteye sos mu çekeceksin kaşın ucuna? Yok şef. Hasanpaşa köfteye sos yorumu var. Kaşıkla çekiyor arkadaşlar. Tarz. Modern Mehmet esnaf. Şef, tarz. Çek bakayım bir kaşık nasıl çekiyorsun? Çekeyim şefim. Şöyle. Hasanpaşa köfteye esnafta kaşığı çekmeden vermezler zaten. Öyle bir şey yok. Son 1 dakika. Son 1 dakika. ...30 saniye. On, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet arkadaşlar tebrik ediyoruz. Bitirmeyen arkadaşımız yok. Büşra ile başlıyoruz. Büşra neden böyle bir sos? Bu bir esnaf lokantası yemeği ya da ev yemeği. Böyle daha özenli görünür diye aslında biraz Kızım, böyle tercih ama ettim. bunun bir şeyi var, bir usulü var yani. Evet haklısınız. Hasanpaşa köftenin yanında hiç kimse püre bir sos istemedi senden. Klasik bir Hasanpaşa köfte istedi şefler. Evet haklısınız. İşte. Ama bu bir şey yani, bu yemeğin sosu önemli bir şey. Ama biz deseydik ki sana Hasanpaşa köfteyi yiyorum, ne istediğini yem, istiyorsan armut da oraya. Haklısınız. Büşra bir de bu sosta şöyle bir sıkıntı var. Bu şekilde koyduğun zaman. Bunu şimdi bir kere pişiriyorsun köfteyi. Evet. Sonra püreli ikinci pişirmeyi yapıyorsun. Ona bu domates sosu üzerine doğru koymazsan iyice kurur yani. Evet haklısınız. Zaten kuruyor dışındaki köfte. O sos onun ıslak kalmasını sağlıyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Gel Tarık. Şimdi bunun doğrusu nedir biliyor musunuz? Üçünüze de söylüyorum. Üçünüz yapmadığı için yani. Bu Hasanpaşa köfteler pişti, çıktı bir küvete dizilir. Püresi sıkılır. Püresi sıkıldıktan sonra az önce şefin dediği gibi dibine bol salçalı sos koyulup tekrar fırına atılır ki bu köfteler alttan biraz da salça alması gerek. Öğrendin mi? Evet. Öğren diye söylüyorum. Öğrendim şef. Bu köfte biraz kalın olmuş. Bunun çiğ olma ihtimali var mı? Gel. Bir de 4 köfte içinden seçtim. En büyüğünü seçtin abi. Sınırda gibi. Teşekkürler Tarık. Afiyet olsun şef. Bu domates sosu cimrilik gerçekten.
Teşekkürler. Rica ederim. Göktuğ gel. Aynı şey sende de var. Sos çektirmeyin diyorsunuz şef. Oğlum. Sos çektirme diye bir şey yok. Bak. Sosla beraber atacaktım ama Ve esnaf lokantasında veyahut da evde yani yaptığınız yemeklerde bizim böyle... Ya bu yemeği duydun mu sen benim ne dediğimi? duydum. Biliyordum da zaten. Ama Ne yapmadın? Zamandan birazcık şey oldum, tedirgin oldum. Bildiğim bir yemekti usta. Ama soğanı mesela rendeledim. O suyu fazla Oğlum durup da şunu demeye çalışıyorum. köfteye şey Masterchef'e yapmasın. geldiniz diye bir şey değiştirmenize gerek yok. Çünkü yani buradaki jürinin öyle bir beklentisi yok. Tabii ki. Tabii ki. Daha o tabaklara sos çekmelik yemekler de var burada da. Tabii ki usta. Bura esnaf Biz lokantası. başka bir şeye bakıyoruz burada bu yemekleri verirken. Sosuma birazcık soyulmuş domates kabuğu koydum ağza tane gelsin diye. Sosuna soyulmuş domates kabuğu koydum. Ay domates koydum usta, kusura bakma. Heyecandan hala kalbim çarpıyor. Teşekkürler. Takdir sizin. Anlıyorum bakışlardan şef. Sabir. Doğru, haklısınız. Ama hepsinin lezzetine baktım usta. Ay biz Layık olsun emeği biz sizi kızmıyoruz ki. Bizim kızmak sebebi sizin emek için. Çünkü o kadar uğraştınız ki. Buraya gelmek kolay mı? Tabii. Senin için buraya gelmek kolay mı? Bence değildi. Teşekkürler. Evet arkadaşlar biz biraz konuşup kararımızı vereceğiz. Köftenin tadı yok, bir de sosun lezzeti çok iyi. Seninki daha iyi görünüyordu. Sosu Domatesi daha fırına bol. mı verdin? He? Domatesi fırına mı verdin? Sen nasıl yaptın? Yani onu normalde derin yağa bir kere sokup çıkarsan kurumaz en azından domates. Öyle de yapan var ama sos çektirseydik daha da güzel olur. Üçümüz de yapmadık. Sosu Sosla beraber fırına evde atılması öyle yapıyorum lazım. ama burada Zaman hiç kalmadı, aklıma tabii, gelmedi tabii. aslında. Yani bildiğini unutuyorsun. Öyle oldu. Tarık, Göktürk ve Büşra alalım sizi önüne. Buyurun. Evet. Üçünüz ellerine sağlık. Aşamalı bir yemek. Birçok şey aynı zamanda takip etmesi gerekirdi. Verdiğimiz süreç içinde üçünüzü bitirdiniz. Aranızda ama maalesef veda eden kişi ve MasterChef Türkiye 2022 sonun yemeği yapan yarışmacımız Tarık, sensin. Tarık. Benim mutlu olduğum bir taraf var. Gerçekten esnaf lokantalarından bir yemeği bizim anlatmamıza yakın olarak yapmam mutlu olduğum taraf aslında. evet. Ama mutsuz olduğum tarafa söyleyeyim, sınırda. Bizim şimdi genelde burada bu şeyleri yaparken, yemekleri değerlendirirken satın alabilir miyiz? Bir restoran gözüyle bakıyorum. Senin bu köften sanki masaya gider bir geri gelebilir şey yüzünden.
pişmiş mi çiğ mi? Çünkü esnafta az pişmiş, çok pişmiş diye bir şey yoktur. Pişmiş yemek vardır ve bol soslu bir yemek vardır. Sınırda bir köfte, pürene bir şey diyemeyeceğim. Sos da ortada bir sos. Dolayısıyla sadece diyorum ki yapabildin. Ama hevesini de kırmak Yesin. istemiyorum genç bir adam olarak. Eline sağlık. Teşekkürler şefim. Önünde daha uzun bir yol var. Göktuğ ve Büşra. Bu gece en başarılı Hasan Paşa köfteyi yaparak bizimle 3. tura çıkan yarışmacımız gecenin galibi Göktuğ. Tebrik ederim. Yaptığın Hasanpaşa köftede hiçbir sıkıntı yok. Onu söyleyelim. Ama bizim esnaf lokantalarında ya da ev yemeklerinde dikkat ettiğimiz en önemli şey, sen de bir ev hanımı olarak biliyorsun ki salça yaparız biz. Sos yaparız. Ya biz böyle bir şey istemedik. Neredeyse yorum bir tabağa benziyor. Daha çukur bir tabaktı. Bol salçalı. Biz çünkü anam babam bir esnaf. Hasanpaşa istedik. Diğer türlü sizden fotoğraflı diyebilirdik. Alın bunu yorumlayın. Dolayısıyla salçadan hiç mutlu değiliz. Yani üçümüz de sostan mutlu değiliz. Anladım. Yok zaten Hasanpaşa köftenin söyleyecek bir şey yok. Kıvamlı ama sos bizim için çok değerli. Ve biraz daha pürede derli toplu olabilirdi açıkçası. haklısın. Bu kadarmış. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek Çok memnun üzere. oldum. Lütfen bize abi bir selamı gönderin. Aleykümselam. Çok iyi bildiğim bir yemekti aslında. Evde de hani sosuyla pişirdiğim bir yemek. Burada hani biraz daha görsellik şeyine kapılarak sosuyla pişirmedim. Olmadı. Nasip değilmiş. Göktuğ, köften gayet lokantaya göre pişmiş. Lezzetiyle sosun o salçadaki şeye ekşiliğe bayıldık. Eline sağlık. 3. tur. Çok sağ olun şef. Daha iyi olacak ama. Çok daha iyi olacak sizlerle birlikte. Umarım. Teşekkür ederiz. Her şey Görüşürüz. için sağ olun. Saygılar Hadi şef. başarılar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Üçleme turuna hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Çok iyi gidiyor. Senin? Gayet iyi şefim. Bayağı heyecanlısınız galiba. Evet, heyecan var ama bakalım inşallah iyi geçecek. Neler değişti buradan gittikten sonra? Buradan gittikten sonra Somer Şef'ten hayır aldığım için hiç mutlu değildim. 2 gün boyunca ağladım. Şöyle ağladım çünkü ağlama nedenim tabağı çok iyi çıkaramamam, yetiştirememem. Sen çıktıktan sonra ben de gidip de kulise ağladım biliyor musun? Evet evet gerçekten. Onu hayır dediği için kaldıramadı Ben yani. hiç hayır demek istemiyordum dedim. Benle çay. Gerçekten orada dedi ki keşke ben de evet dese ki Keşke. kızı çok üzülecek. Şimdi ben de onun yerinde üzülüyorum. Empati kurdu seninle yani. Ve hissettim senin de ağladığını biliyor musun? Gerçekten mi? Çünkü Ya geçmişsin zaten artık ne ağlıyorsun? Evet, evet, geçtim. Ona ağladın mı Buradayım, sen? burada olduğum Bu için kadar şu an hisli bir mutluyum. insansan bitmişiz biz yani. ay olur mu? Ben yetiştiremediğim için ya kendime. Sende neler değişti? Şef buradan çıkınca aslında böyle benim sunumum çok istediğim gibi değildi. O Sen biraz de ağladın mı? yok ben ağlamadım. Biraz üzerine düşündüm. Hani bir sonraki seferde ne yapmalıyım? Evdekiler falan ne dedi? Yani herkes çok mutluydu. Birazcık aslında böyle benim hani kafama taktığımı düşündüler. Ben de evet dedim hani taktım ama daha iyisini yapacağım dedim. Onlar da desteklediler beni bu konuda yani. Senin? Vallahi yani Danilo Şef'in hayır demesi birazcık nerede eksik kaldığımı araştırmak için bana birazcık vesile oldu diyebilirim. Onun dışında en çok anneannem sevindi. Anneannem çünkü eskiden yani geçen sezonu falan hep kaçırmaz izler. Çok sevindiler. Yani onlar bana birazcık daha hırs ve şevk verdi, enerji verdi. Bakalım hayırlısıyla. Takıldın mı sen de Danilo'nun hayır demesine biraz?
anneannem birazcık kırıldı size Danilo şefim. Yani keşke hani makarna yaptın, o kadar da lezzetli yapıyordun, niye hayır dedi falan dedi de dedim vardır bir bildiği şefimin. Yani hayır demek bazen uyandırmak için yani. Evet. Öyle anlamda dedim. Bir hissettim dakika şu- o zaman bir şey var yani. Nerede? Bir tekrar göz altında almak. Tekrar üzerinde geçmek. Doğru bir bakış yani. Evet, kutuların başına alalım sizi. Tahmin. Ne hissediyorsunuz kutuda? Balık olabilir mi? Aklıma çok bir şey gelmiyor ama hazırlıklıyım yani farklı şeyler bile olsa. Var mı bir ürünü ben bunu çok iyi yaparım. Mesela ne bileyim mesela balık veya et veya tatlı veya başka Balığı bir iyi şey. yaparım. Sen? Şefim umarım yapabileceğim bir şey çıkar. O zaman sizi heyecanı kıralım. Tutun kutuları. Kaldırın. Şimdi tahmin olan var mı Gülcan? Yoğurt var, krema var, tereyağı var. Her şey var. Şu an aklıma o kadar çok şey geliyor ki. Ama yorum yapamayacağım. Serhan? Yani böyle genel olarak Türk mutfağından bir şey yapacağız. Öyle hissediyorum. Ne olduğu konusunda şu an çok emin değilim. Ama genel ürünleri böyle hani kebaplarda da kullanılan ya da böyle sulu yemekler de olabilir. Kullanılan ürünler. Net bir şey söyleyemeyeceğim şu anda. Kan senin bir fikrin var mı? Şefim beynim bulandı, sulu yemek gibi de olabilir. Yani yoğurt var, krema var, tereyağı. Tam emin değilim yani şu an. Evet arkadaşlar, bugün sizden istediğimiz yemek... Çökertme kebabı. Bayağı heyecanlandınız. Türk mutfağından gelmesi çok iyi oldu. O falan dediniz. Aa, yerel bir yemek çıktı falan böyle. Ravioli olsa. Ravioli olsa ooo şefim. Niye beğenmedin çökertmeyi? Ben çok beğendim. Ben Türk risotto desem mutfağından şu an gelmiş. takla atardınız ha. Biliyor musun çökertmeyi? Hadi bilmiyorum de göreyim. Hadi. Hadi bilmiyorum de. Biliyor musun? Yani çok hakim değilim açıkçası. Risottoyu biliyor musun? Evet biliyorum. Ravioli'yi. Biliyorum. Sen çökertmeyi biliyor musun? Sanırım biliyorum şef. Sanırım mı? Spagetti bolognese biliyor musun oğlum? Biliyorum şefim. Fayitayı biliyor musun? Biliyorum şef. Hey! Sen? Biliyorum şefim ama heyecandan unutabilirim. Ama en iyi Anlat şekilde... bakayım. Şefim etler kavruluyordu galiba. En alta et, soğan, ya işte sebzelerin pişme süresine göre diziliyor diye biliyorum. Sonra fırına. Çoban kavurma anlatıyorsun kızım. Korkudan mı anlatıyorsun? Heyecandan. İskender kebap biliyor musunuz? Evet. Oğlum sen niye evet demiyorsun? İskender kebap bilmiyor musun? Şefim belki biliyorumdur da şu an gerçekten... Oğlum döner İskender lan. Biliyorum şefim, biliyorum. Tereyağlı olan. Şimdi İskender kebap pide, deyince şey olduk. üstüne döner, yağ. Tereyağı. Yemişsindir çocukluğunda falan. Evet şefim. Doğru. Yedim. Altı ekmekler. Biliyorum şefim ya. Yayla Heyecandan. çorbası. O. Biliyor musun yayla çorbası? Tabii Ne var şefim. içinde? Yoğurt, pirinç. Ben pirinç koyuyorum. Yağ çorbası biliyorum. Şefim Türk mutfağında iyiyim gerçekten. Şu an Tamam, ben sizi Danilo Şef'e bırakıyorum. Buyurun. Evet, şimdi çökertme kebabı sadece size böyle bir kısa anlatmak için altında kibrit kızartma patatesi var. Aklıma geldi mi bir şey? Yok mu? Üstünde et Aa geldi şefim. Yoğurt. Tamam çok Ve- var. Biliyorum ve- bu yemeği şefim. Çok yapıyorum ve ben bir bu şey arada. daha var. Ve En son sos var maydanozlu domatesli böyle üzerine döküyorum. Domates evet. sosu. Bravo. Evet biliyorum ben. Ha, çok şimdi mutlu kan, olmuşum. aklıma geldi mi kan? Evet şefim. Gerçekten mi yoksa sadece şey? Gerçekten şefim. Heh. Sana geldi mi aklında? Kibrit patates biliyorsun. Evet. Okey, altında kibrit patates, üstünde et var. Domates sosu ve yoğurtu servis edilir. Bir porsiyon çökertme kebap istiyoruz. Ve bu porsiyon pişirmek için süre 30 dakika olacak. Patateslerin hepsini eşit olarak kibrit olması gerekir. Güzel çıtır. Etinin sülün olması gerekir. Üstündeki domates sosu lezzetli ve kıvamlı.
Ve tabii ki de yoğurt ile servis ediliyor. Yoğurt yanında değil, yoğurt üstünde gidiyor. Dikkat edin çünkü geri dönüş yok. Köprüden son çıkışı. Aranızda sadece bir kişi devam edecek. Süreniz 30 dakika ve şimdiden başladı. Buyurun. Hiçbiriniz bilmediğinize göre birkaç tane istiyorsanız püf noktası ve ipucu verelim. Dinliyorum kulağım. Patatesler kibrit patates olacak, çıtır çıtır olacak. Haşlama patates gibi istemeyiz. Yumuşak kızartma istemeyiz. Kibrit patates dediğimiz patateslerden olacak. Etler belli bir kesilme formu vardır. Özellikle burada tabii patatesin çıtır olması kadar etinde kurumaması gerekir yani. Tabii ki. Belli bir kıvam ister o. Tabii ki. Türkiye'deki bütün kafelerde var. Neredeyse değil mi? Her kafede çökertme veya fayita mutlaka var. Var. Var abi. Tamam mı? tabii ki de. Bir kere tatil yerlerindeki o plajların hepsinde vardır. Hem böyle öğlene uygun, akşama uygun, böyle hemen yiyebileceğin. Özellikle gençler çok seviyor patates kızartmasından dolayı. Çocukları. Gülcan, Efendim şefim. enteresan bir burnaz. Değişik mi yapıyorum şu an? Doğru ilerlemiyor muyum? Yok, burnaz kesiminde bir Onda hata yaptığımın farkındayım ama tadı önemli. mutlaka. Evet şefim. Sen de bir aşçısın. Evet şefim Kendine ama örnek aldığın Türk aşçı kim? Türk veya yabancı fark etmez. Sizler tabii ki. Mehmet şefim falan şefim. Çok kibarsın. Yani sizler Bizim varken harcımızda yok mu? tabii ki de hayır şefim. Yani size örnek alıyorum Bence gerçekten. daha olmalı ya. Sadece biz olur muyuz? O kadar iyi aşçılarımız var ki. Ve Kaan, Evet şefim. sen de bir aşçısın. Evet şefim. Kendine rol model olarak aldığın, örnek olarak aldığın Türk veya yabancı aşçı kim? Yani aslında ismini hatırlayamadım ama Gordon Ramsay'in şefi. Gordon Ramsay. Marco Pierre White. Marco Pierre White, yes şef. Marco Pierre White çok değerli bir Evet şefim, bayağı ustadır. güzel bir ustadır. Anthony Bourdain'in de kitabında bahsediyordu. Ondan Anthony sonra biraz Bourdain, evet. Marco da uyandırdım. aşçıların aşçısıdır. Evet aynı şefim. zamanda. Son 1 dakika. ...30 saniye. Toparlayın hızlıca, toparlayın. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. 1. Ne oldu Gülcan? Yani bilmiyorum şu an iyiyim. Yanlış teknik uyguladım. Biberi nerede kullanacağım aklıma gelmedi. Orada bir hata yaptım. İçine koydum ürünü burada olduğu için. Ama hangi şekilde yapabileceğim aklıma gelmedi. Pilav tenceresini kullandım orada tencere bulamadığım için. Ama şu an iyiyim. Pilav tenceresini kullandığın için mi ağlıyorsun? Hadi moralini bozma. Siz toparlayın.
tane tava verdin kızım? Kaç tane tava kullandın Gülcan Kaç sen? tane tava kullandı? Gülcan. Mehmet şefim bana çok güzel bir ders verdi bugün. Çok da iyi algıladım onu. Ama inanın şefim görmedim o tarafı ben. Çünkü tek odaklı bakıyordum. Yemek biraz hassas, hemen başlıyoruz. Gülcan. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Sen tadına baktın o zaman. Ayrı ayrı baktım şefim. Ete tek bakamadım. Patatesler bayağı iyi oldu. Buzlu suda beklettim ya. Çıtırlığı iyi onun. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Geçmiş olsun Gülcan. Çok teşekkür ediyorum şefim. Ben normalde yoğurduna sarımsak giriyor mu bilmiyorum ama kendim yapınca koyuyorum şefim. Buna da koydum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler Gülcan. Afiyet olsun. Seren, buyurun. Sıra sende. Evet. Nasıl oldu? Şef ben yani çok içime sindiğini söyleyemem. Bir ara böyle bir bekleme sürem oldu. Onda da böyle erken yapmayayım diye düşündüm ve oradaki zamanlamayı ayarlamakta zorlandım açıkçası. Tatlarının iyi olduğunu düşünüyorum ama genel olarak yani mesela patatesim istediğim gibi değil. Kesinlikle. Öyle her şeyi son ana bıraktığım gibi oldu. Hata ettim orada açıkçası. Eti de son dakika pişirdi. Teşekkürler. Yine sağlık. Afiyet olsun. Bir dükkanda patates tava verdiğimiz zaman kaç dakikada kızarır? Şundan daha kalını. En az 8 dakika. Doğru mu? Evet, Bunu bilmen gerekiyor mu? evet. Boş ver hadi çökertme değil. Bu payı eti düşün. Sotelemesi kaç dakika tutuşur oğlum? 3 ya da 4 dakika. Evet, Kızgın bir evet, tane. aynen Sosu öyle. kavurdun salça. O kaç dakika sürer? İskender salçası yapsan 4. Zaten bu 12 dakikayken biz burada 5 dakika diye bağırıyoruz. Sen alaminat diyorsun oğlum. Senin alaminat algını ben hesaplayamadım. En az 18-19 dakikada misafirin önüne koymamız lazım gelirken. Sen bize diyorsun ki ben zamanlamayı ayarlayamadım. Son olarak Han.
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Patates nerede oğlum? Şefim ortada var biraz. Nerede var? Bunun en büyük özelliği patates. Niye patates doğramadın? Bitti galiba şefim. Danilo şef yedi galiba hepsini. Ben mi yedim? Oğlum sen bugün bana laf etmek için mi geldin? Hayır şefim Önce ya, hayır dedi, lütfen şimdi yanlış patates. Ha, nerede patates? Sana bir şey söyleyeyim. Bu konuyla bütün Türkiye seni kimse inanmaz yani. Ben Mehmet ve Somer arasında en fazla yiyen ben derse. Hayır öyle bir şey Somer demek. Şef desen gene bir giderim vardı Evet da. öyle demek istedim aslında. Danilo Şef deyince sana Yok. Maalesef hiç adım Danilo olmuyor. Şef bu kibrit patatesi ikiye bölüp yiyor. Bir tanesini. İskender'deki pide neyse buradaki patatesin görevi o. Sen yanlış anladın. Bayağı vardır. Az yapmışım şefim. Biz de bir konuşalım bakalım. Evet. Teşekkür ederiz. Buyurun size açıklamak için önerelim. Aranızda 3 tabak var fakat bir tane maalesef başarısız oldu. Elenen kişi tabii ki de Seren sensin. Maalesef tabaktaki tabii patates çiğ olunca çok fazla yorumu yapmada gerek yok ki. Eti gerçekten çok güzel pişirdi. Yazık oldu yani. Senin elenmene bir planlama hatası sebep oldu. Evet. Kötü yemek yapman değil, iyi yemek yaptığın ortada zaten. Biraz açıkçası adapte olmakta zorlandığımı hissettim. Burada yemek yapmaya, öyle söyleyeyim. Ama evet yani kesinlikle farkındayım hatalarımın. Üzgünüm açıkçası. Hani böyle bir şey sunduğum için yani buraya kadar gelip sizlere gerçekten üzgünüm. Bu da senin mesleğini aslında ne kadar ciddi aldığını gösterir. Bizim görmek istediğimiz bu. Kariyerinde ve mesleğinde başarılar. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben böyle en iyisi için uğraştığım noktada aslında bir hata yapmış oldum yani. O olmadı. Yine farklı zorlu koşullarda ben yine mücadeleme devam edeceğim. Geldik bizimle beraber kalacak arkadaşımızı açıklamaya. Üçlü eleme turunu geçen yarışmacı. Kaan. Teşekkür ederim şef. Tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ederim. Güzel savaştın. Gülcan oldukça yakındı senin tabağında, doğruyu söylemek gerekirse. Ama kesim Julian değil. Evet, Bir de tencerede yaptığın için elendim. o birazcık haşlama olmuş. Yemeği tencerede yapmanın yanlışı sana daha haşlama gibi olmuş. Evet. Kızartma et gibi olmamış. Bunun kızartma et olması lazım. Özelliği budur çünkü. Diğer konularda çok kötü olmasam bile yanlış kesim ve etin haşlama olması yüzünden maalesef ikinci yaptı. Başarılar diliyoruz. İnşallah kendimi daha çok geliştirip tekrardan başvuru yapacağım. Başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Gel, gel.
Ağlamayacağım. Gel canım benim gel. Canımsın sağ olasın. Kitaplarınızı okuyorum. Kendimi daha çok geliştiriyorum. Ve gerçekten Mehmet Şef'im hani size karşı babama çok benzediğiniz için ayrı bir şey istiyordum. Canım. Ama gelecek yıl inşallah bir problem olmadığı takdirde yine geleceğim. Bol Daha bol çok- çalış. Bol 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 çalış çalışıp tamam. geleceğim. Çok teşekkür Daha ederim. yaşın çok genç. Biz burada olduğumuz sürece gelirsin. Tekrardan tebrik ederim. Önlüğünü rica edeceğiz. Evet, yalnız. çıkaracağım. Etimde problem vardı, pişirme tekniğim yanlıştı. O şekilde eğlendim. Benim için bitmedi, yolun başındayım. Daha çok çalışıp daha çok ilerleyeceğimi düşünüyorum. Çok şanslı bir gecendesin. Şu patates olsa senin önünde. Çünkü en azından patates var tabakta. Şu et düzgün kesilse senin önünde. Senin tabağındaki patatesin miktarı azdı ama geri kalan her şey doğruydu. Pişirme tekniğin doğruydu, sosunun lezzeti doğruydu, patatesin azdı. İkisinden biri büyük bir hata yapmasa onlar geçer, sen şu anda eve giderdin. Şanslı gecen, buna çok üzülme, dersini al, öğren ve 3. tura çok iyi hazırlan. Çok sağ Kazanan olun. haklıdır, tebrikler. Çok sağ olun. Kancım hazırla kendine. Tamam mı? Day. Bay bay. Görüşürüz. MasterChef Türkiye'nin 2. turundasınız. Doğal olarak heyecanlısınız herhalde. Çok heyecanlıyız şef. Sende nasıl durum? Biz de heyecanlıyız şef. İlk turu geçtik. Buradayız şimdi. 2. tur için savaşacağız. Evet İsmail, sana ilk tur geçtikten sonra evde nasıl seni karşılaştılar? Çok sevindiler ailem. Bayağı bir çalışma fırsatı buldum. Hazırlanma fırsatı buldum. Şimdi karşınızdayız. Neye hazırlandın? Neye hazırlandım? Yani uluslararası mutfak biraz daha çalıştım. Onun Oh haricinde, be, birisi uluslararası mutfak dedi. onun Teşekkür haricinde ederim İsmail. tatlı çalıştık. Bir de geçmiş dönem burada çıkan yemeklere baktım. Kutu altında ne var İsmail? Bence tatlı. Mesela hangisi? Profiterol diye içimden geçiyor. Çok Profiterol. ciddi olarak. Yani bayağı hep böyle aklıma geldi. Alice hoş geldin. Hoş bulduk şef. Sen bayağı hazırlandın mı arada? Hazırlandım. Neyi çalıştın mesela? Hangi yemeği çalıştın? 1. turu bitirdiğinde bilmediğin ama şu anda öğrendiğin bir yemek söyle bize. Ya mesela kabak çiçeği dolmasını hiç yapmadım. Ama önceki çekilmiş olan programlardan izledim ve sizin bir sürü taktiği öğrendim. Denedin mi peki sonra da? Denedim. Aferin. Fatma Nur, neler yaptın? Ben mi? Buradan çıktım, gittim. Güzel karşıladılar. Ailem falan, özellikle babam çok sevindi ama bileziği almadı. Ana kadroya kalırsan alacağım dedi. Bu ilk tur için geçerli değil miydi? Katılı yeter değil miydi? Bana öyle söyledi şefim. Şimdi dedim baba aldım 3 evet. Herkes çok beğendi. Tamam dedi, ana kadroya seçil dedi. Ne olacak şimdi ana kadroya girilmezse bilezik gidiyor mu? Vallahi gidiyor gibi ya. Başka yemeklerle alakalı bir şeyler çalıştın mı? Evet çalıştım. Geçen sezonu tekrardan 2-3 defa izledim. Notlar aldım. Mesela ben hiç soğan çorbası yapmamıştım. Bunu evde denedim. Bravo. Bunun işte tutturulma yani nasıl diyeyim size bağlama olayında birazcık şey varmış, püf noktası. Orayı öğrendim gibi. Onun haricinde birçok yemek öğrendim yani. Kabak dolması, kabak çiçeği dolmasını vesaire baktım. Öyle, güzeldi. Tutun kutuları. 1, 2, 3, kaldırın kutuları. Şu önünüzdeki malzemeye bakarak ne yemek yapılır? Çorba tarzı da olabilir, fırın da olabilir. Niye çorba diyorsun? Yani çünkü un var, bağlamak için tereyağı var. Nedir İsmail? Şefim ben de çorba diye düşünüyorum. Ama bir şey kafanı karıştırıyor senin orada. Patatesten dolayı. Alice? Çorba da olabilir, buğulama tarzı bir şey de olabilir. Yaklaştın.
sen de yaklaştın. Buğulama da olabilir bu malzemelerle. Doğru. Sen ne demiştin? Çorba demiştim şef. Çorba demiştin. Evet arkadaşlar, tahmin ettiğiniz gibi sizden harika bir balık çorbası istiyoruz. 2 tane balık verdik, karides verdik. Sizden taneli, bol ekşili, gördüğünüz gibi un da verdik, güzel meyaneli. Harika bir balık çorbası istiyoruz. Herhalde balık çorbasını yapmadım diyen bir yarışmacımız yoktur diye düşünüyoruz biz. Değil mi? Evet şef. Evet şefim. Şef. Fatma Nur, yaptın mı? Somonlu yapmıştım bir kere. Somonlu balık çorbası mı olur be? Evet çok güzel oluyor. Olmaz kızım. Kokar, yağlı. Ama yağlı. şöyle bir şey şefim, şimdi biz sushi'de kullandığımız için fazlalıkları atmıyoruz. Değerlendirmek amaçlı onu balık çorbası yapıyoruz. Yani Ha, fazlalık sushi'de kısmı. başka türlü kullanamazsın kalanları yani. Kullanırım da ben öyle yeriz diye yapıyorum. İsmail, Efendim şef? balık çorbası kaç defa yapmışsındır zaten. Yaptım şef. Ales? Yaptım ama yani doğru mu değil mi Yo, bilmiyorum yaptın yani. mı yapman önemli. Bunun Anne bir terbiyelisi usulü. var. Terbiyesizi var. Efendi olanı var. Yani Ben terbiyeli yaptım çocuklara Birazcık böyle anne onlara bırakıyorsun. usulü. Ne tabii istiyorlarsa yapabilirler. yapabilirsiniz. Yani illa terbiyeli yapacaksınız veya sulu Aynen. yapacaksınız diye bir şey yok. Biz harika balık Biz bütün çorbası malzemeyi istiyoruz. verdik. Güzel, taneli, sebzeli. Elinizde karides var, levrek var, çupra var. O malzemelerden bize en iyi çorbayı yapan dediği gibi şefin yani. Eğer sen bileğine güveniyorsan, güzel, lezzetli, unsuz bir yapıyorsanız şapkada çıkartırız. Biz unu aslında amatörler kullanır. Biraz şöyle Kullanmak az zorunda bağlarlar. değiliz değil mi? Başım ağrıyor benim, çok soru sorma. Bir soruya hiçbir şey demezsin. İkinci de hadi söyle. Üçüncüyü sordun mu? İşte böyle oluyor. Zarf Haklı. aldınız mı? Açın zarfı. Kaç tane soru şefim yani? Daha yarışma başlamadı. Doğru. Başlamadan daha bu kadar soru. Bütün hakkı kullandı. Şimdi en güzel balık çorbası yapmak için süreniz 40 dakika ve 3, 2, 1, hadi başlayın. Hadi geliyor bilezik Fatma Nur. Almamış bileziği. Almamış. Üç tane bize şöyle balık çorbası yapın elinizdeki malzemelerle. İstediğinizde kullanın. Kriterimizi de söyleyelim yine de biz. Bir, tabii ki şöyle kaşığa gelecek lezzetli olsun. Uyum olsun. Yani bir balık çorbası olduğunu hissedelim. Sebze çorbasının içine balık kırıntısı atmayın. Hissedelim o balık deniz mahsulü kokusunu. Tadı, tuzu, kıvamı yerinde olsun yeter. Bir kişiyi geçirelim bari. En iyi balık kanı nasıl temizlenir? Hadi size yılın sorusu. Bu balığın şöyle açtığın zaman orada kanlar gözüküyor ya kılçığın üzerinde. Bir Evet. alet var ki onunla çok güzel temizlenir. Cımbızla temizlenir. O kanları böyle yıkarken bir şey kullanıyor. Ne? Bilen var mı? Yok şef. Diş fırçası. Sert diş fırçasıyla o gördüğünüz kılçığın üzerindeki yerler yıkarken biz hep ondan kullanırız. Böyle bıçağla kazmaktan daha kolay oluyor. Şu an burada yok da. Canım Niye sağ olsun. söylediysem belki biri duyar diye.
Bakalım en lezzetli balık çorbasını kim yapacak? Bak size harika karides getirdik. Gördünüz mü? Gördük şef. Taze mesela bu karideslerin de bir yerleri böyle bir suda kullanılması lazım sanki. Bak bakayım bana sen bir. Hızlı çalış biraz. Tamam şef, hızlı çalışın. Kılçığı mılçığı kızım. Hı, Tersten. tamam. Tamam şef. Ne yapın? Nasıl gidiyor? Şefim organlarını En güzel çıkardım. balık çorbası hangi balıkla olur? Yağlı balıklarla olur şef. Somon da yağlı. Somonla az önce siz dediğiniz olmaz diye. Olmaz yani her yağlı balıkla olacak bir şey. Daha böyle kemikli balıklarla yani eti az olan, kemiği fazla olan. Çünkü bu balıklardaki ilik oranı O çirkin ve var. aroma oranı Çirkin. yüksek. Çirkin kral. Nasılsın? Balıkla aran nasıl? İyi şef. Siz böyle bazı işleri ters yaparken benim kafamı böyle duvarlara falan ama ne yapacaksın işte olmuyor ya. Biz sakin olmak lazım değil mi? Sakin olalım şefim. Yani dünyada kesilmeyecek bir şekilde buraya gelen yarışmacılar balık kestiği zaman mesela o balığın neresi o çıkardığın yer? En güzel yeri. Yağı. Bu kettle'ların yeni modeli çıktı. Üstü kapaklı gördün mü hiç onları? Gördüm şef. Çok güzel oluyor onlar. Orada duruyor bak yeni modelin üstü. Ben pek kullanmıyorum ya. Kettle yaparken kapağını kullanmıyor musun? Kullanmıyorum. Niye? Sote mi yapıyorsun Genelde içinde? kapağı birbirine Niye monteli buharı oluyor. kaçmasın diye mi? Yani herhalde. Buharını mı çıkartmaya çalışıyorsun suyu? Daha zor Ha? kaynasın şefim. İçinde su kalmasın diye. Yani kesinlikle. Kesin çok iyi bir fikir. Mantıklı. Öbür türlü çünkü o suyu içinde kalır, içine damlar. Bütün balık, iki balık bütün olarak var. Ben gördüm. O enteresan bir teknik. Ki sonra pişirecek, sonra balık alacak ve fileto çıkaracak. Yeni Nordik mutfağında Şimdi kullanıyorlar. şeyi gördük. Yani balığı bütün olarak kafa kol atarsın sonra ayıklarsın onu gördük de o yaptığı tekniği ben takos anlayamadım. kes olsun bir Evet şey. bir şey olur Takos, yani. takos atarsın ayrı. Evet. Başına ilginç bir şey geldi mi mutfakta? Yani geldi. Ne geldi? Defalarca geldi. Mesela bir gün çöp atarken ayağıma 5 dikiş atıldı. Çöp atmaya çıktığımda ayağıma 5 dikiş atıldı. Nasıl oldu? Çöp torbasına ben bardak kırdım. Onu da şefim görmesin diye çöp şeyine attım. Çakmasınlar diye. Sonra aşağı indirirken çöp kutusuna ayağımı yarıyor. 5-6 dikişle geri dönüyorum. Bu sefer herkes öğreniyor bardak kırdığımı. Ales, senin var mı? Neyi şef? Mutfakta başına gelen ilginç bir şey. Ya ben pastacıyım normalde ama mutfakta da görevleri aldım. Pastacılar da mutfakta çalışıyor ya bazen. Evet, çalıştığım restoranlarda mutfağa giriyordum. Ben pastacıyım, mutfakta hikaye mutlu. Nerede var hikayen mutfakta yoksa? Pastanede. Yani normalde pastane şefi olarak çalışıyordum ama mutfağa da giriyordum sıcağa. Tam var mı orada bir şey gelen ilginç bir şey var mı mesela? Bu krem şanti kesilmesi gibi falan bir şey değil de. Yani tabii ki oluyor. Anlatmak ister misin?
Anlatırım. Yani. Sohbet ediyoruz işte balık çorbası yapılırken ya. Biz de ne yapalım, canımız sıkılıyor. Bak şimdi. İsmail, Efendim şefim, ne geldi başına en ilginç? davlumbaz bir kere yanmıştı. İyi Davlumbaz temizlenmediğinden mı yanmıştı? dolayı. Evet. Biz de Yağlarını temizlemediniz, değil mi? yangın söndürücüyle söndürmüştük. Aslında biraz alevi fazla çıkarmışlar. Davlumbaz yakalayınca alevi yukarı doğru sardı. O alevin fazla çıkmasından değil, periyodik te- olarak davlumbazın ve bacanın temizlenmemesinden. Muhtemelen temizliği yapılmamıştı. O yüzden. Bir ihmalkarlık aslında bu. Biraz. En çok mutfakta çıkan yangınlar da bu şekilde çıkıyor. O yüzden baca temizliklerimize dikkat edelim. Kontrol olmayan fritözden çıkıyor. Yağ alev. Benim mesela yağ alev almıştı bir sefer. Bir de dediğiniz gibi davlumbazdaki temizlenmeyen yağlar çıra gibi yanar. Fatma Nur, kimi rakip görüyorsun? Ya şefim, Alice'i rakip olarak görüyorum ya. İsmail'i? Yani uzak doğu mutfağındaymış o da. O yüzden çok fazla bir şey beklemiyorum ama Alice'in ev hanımı olması ya anne olması benim için çok büyük bir etken zaten. Böyle şeyleri anneler daha iyi bildiği için yok balık çorbası, yok vitamin şeysi. O yüzden onu rakip görüyorum. Ales? Benim rakibim benim. Başka rakip görmüyorum. Vay anam vay. İsmail, senin rakibin kim? Şefim, hepsi rakibim ya. Yani hayırlısı olsun. İyi olan kazansın. Bir dakika. Evet, çorbayı artık servis ediyoruz. Burası çok önemli biliyorsunuz. Çorbanızı doğru dürüst servis edin artık. Son dokunuşlarınızı yapın. ...30 saniye. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gel bakalım Fatma Nur. Sen çorbayı bağlamayı tercih et. Biraz bundan.
Teşekkürler. Afiyet olsun şefim. Gel. Afiyet olsun şefim. Zorlandın mı İsmail? Biraz zorlandım şefim. Nerede zorlandın en çok? Stoğu yaparken. Hafif de bağlamak için un kullandım. Çok hafif. Çorbanın üzerindeki bu yağ nereden geliyor? Tereyağı ve balığın yağı olabilir şefim. Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun şefim. Gel Alice. Afiyet olsun. Karidesler. Karidesleri koymayı unuttum şef. Neden? Kenara almıştım. Keserken unutmuşum onları. Teşekkürler Alice. Afiyet olsun. Teşekkürler arkadaşlar. Afiyet olsun şefim. Afiyet olsun. Bizler aramızda bir konuşup geri geleceğiz. Evet arkadaşlar, üçünüzü de öne alalım. Bu akşam verdiğimiz ürünlerle sizden balık çorbası yapmanızı istedik. 3 balık çorbasının içinde en az başarılı olan ve bize ilk veda eden yarışmacımız İsmail sensin. Sağ olun şefim. İsmail, gidişatta doğru gidiyordun. Balığın haşlanması hariç. Sonra çıkarman, bir daha deri falan filan. Ama bizi rahatsız eden şey bir, bu kadar süre içinde zaten bir çorba yapıyorsun. Buz gibi bir çorba. Geçtik. Yağ kususu çorba. Bu kadar yağa gerek yok. Onun dışında pek bir problem yok ama bu sene daha iyi ki çorba. Ve bu hatadan dolayı da 3. oldu. Teşekkür ederim şefim. Ya balıklarla çok aram yoktu zaten. Balık çorbasını daha önce yapmıştım ama dediğim gibi böyle bir platformda yarıştığımız için aksilikler olabiliyor. Sizi tanıdığım için çok memnun oldum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sen Teşekkürler İsmail. Alice ve Fatma Nur teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Aranızda en lezzetli, en başarılı, en güzel balık çorbası yapan 3. türü geçen yarışmacımızı
Fatma Nur, sensin. Ne? Başarılar. Ya gerçekten mi? Ay çok teşekkür ederim şefim. Çok sağ olun. Şimdi çorbaları anlatalım. Yani nerede sıkıntılar var. Şu karides en değerli şey. Evet biz şeflerle arkada onu da konuştuk. Yani istediğinizi kullanabilirsiniz dedik ama bir karides de bu çorbaya gerçekten kalite ve değer katardı. Kullanman gerekirdi bence. Ya onun dışında biz mesela havucu çok fazla bulduk. Çok meyanesi çok fazla. Balık kokusu çok az geliyor gerçekten. Belki orada karides kafası şu bu ya da karides biraz daha buna etki edebilir miydi? O içinde olmadığı için bilmiyorum ama tahminim ederdi. Biraz daha ekşi olabilirdi. Çok yoğun un şeyi geldi bana. Orada atarken de gördüm zaten. Keşke biraz daha onu balık suyuyla açsaydın. Kötü bir balık çorbası mı? Değil, yenebilir ama daha iyi bir balık çorbası olduğu için kaybettin. Sana gelince sende tam tersi. Havuç pişmiş, ince ve yuvarlak doğradığın için. Onun dışında meyhane kıvamın, ekşi kıvamın gayet keyifliydi. Yenilebilir bir balık çorbası. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yani kaybetmek de kazanmak gibi bir tecrübedir. Ben burada tecrübe edindim. Ama bununla durur muyum? Hayır. O ana kadroya gelmek için kaç sene lazım olursa o kadar sene elemelere katılacağım. Peki. Bravo sana. Teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Ellerine sağlık. Sağ olun. Çocuklarına ve Tebrik eşine ederim. Selamlar. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Ben bileziğe değil de yani çok uzun zamandır mutluluktan ağlamıyorum. Hep acıdan, hep sıkıntıdan ağladığım için çok kastım kendim buraya gelene kadar. Özellikle babam için yani çok savaşmak istedim ve aldım. Çok mutluyum. 23 yaşındayım. Hayatımda belki 1 ya da 2 defa mutluluktan ağlamışımdır. O da bu oldu. Sanırım benim de hayatımda güzel bir şeyler olmaya başladı. Bu saatten sonra artık kimse beni durduramaz. Çok canın sıkıldı galiba geçmişte. Çok canım sıkıldı şefim. Çünkü şöyle bir durumum var. Doğuştan kalça çıkıklığım olduğu için 3 santim kısalık. Ya bu engel olarak geçmiyor hiçbir yerde. Ama hani herkes beni gördüğünde şunu söyledi. Bu bacakla mı çalışacaksın? Bu bacakla mı şef olacaksın? Bir kendine bak. İşte çelimsiz, zayıf, kızsın sen diye herkes her girdiğim otelde sen ne yapabilirsin ki? Sen en fazla stajyer, komi olabilirsin deyip sonra gelip bütün şeflerim bana tebrik ederim lafını defalarca duydum. O yüzden gördünüz demek ki 3 santim kısalık hiçbir şeye engel değilmiş. Arkamdan topal diye konuşan herkese büyük bir cevap olsun bu. Kendi akrabalarım dahil olmak üzere bu şekilde konuştular hep. Hep mani oldular, hep karşı çıktılar ama ben kazandım. Herkes vücuttaki eksikliklere değil, beyindeki eksikliklere baksın. Aslanlar gibi buradasın. Benim de bir anlatacak hikayem var. Bir gün belki ben de paylaşırım. Onun için sen onları hiç aldırma. Gel, başarılar diliyoruz. Kurban oluruz. Ya şefim ya, bakar mısın? Dur ağlayacağım şimdi yapayım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Aferin sana Siz kız. bir tanesiniz ya. Sanırım bir ailem daha oldu. Sizi seviyorum. Bileziğe biz karışmayız. Bu saatten sonra Ama neydi bilezik babanın değil, adı? yat kat verseler umurumda değil. Neydi Aynen babanın öyle. adı? Suat Uçar. Suat abi al şu bileziği Allah'ını seversen. Babacığım seni çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça Sağ ol. kalın. Selamlar şef. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Hoş Merhabalar.
Nasıl gidiyor? Tanıştınız mı diğer arkadaşlarınızla? Tanıştık. Ne düşünüyorsun Veysel ve Ayaz hakkında? Şefim, üçümüz de aynı kısımdanız, aynı işteniz. Bence eşit şartlardayız. Bakalım. Ayaz biraz heyecanlı ama. Heyecanlı mısın? Şef heyecanı tezgahta göreceklerine eminim ya Allah'ın izniyle. Kontrol edebilirsen bu iyi bir şey. Kesinlikle şef. Sen ne düşünüyorsun? Diğer rakiplerle Şef. tanıştın. Veysel ve Büşra'yla. Kim oldukları için benim için önemli değil şef. Ben çıkacak yemeği en iyi şekilde sizin önünüze koymayı hedefliyorum. Buradan çıktıktan sonra da bir kurban adadım inşallah. Gidip o kurbanımı kesmek istiyorum. Bakalım hayırlısıyla inşallah. Kurban sen olma da. Hayırlısı neyse olsun şef. Hadi bakalım. Veysel, Rakiplerimin ikisi de biraz gözü karalar. Yaşayacağız, göreceğiz. sende de tecrübe var. Elhamdülillah. Hodri meydan. Hodri meydan. Aynen öyle. En iyi olan kazansın diyorsun. Hak eden kazansın. Peki nasıl bir yemek gelmesini istersin Veysel? Benim tahminim tatlı olacak. Tatlı olacak. Evet. Peki ne istersin? Ne isterim? Türk Tatlı mutfağı. mı istersin yani? Tatlı da olabilir. Biraz zorlasın isterim. Zorlasın isterim biraz. Burada ter dökelim istiyorum şu an. Büşra, senin var mı? İnşallah şu tarz bir yemek gelir dediğin. Şefim inşallah dediğim bir yemek yok. Yani ne gelirse gelsin pratik ve tekniğime güvenerek yapacağım. Önünüze bir yemek çıkaracağım. Tabii sıcak tam bir şey gelirse, bir balık ya da bir et gelirse daha memnun olurum. Ama içimden de İtalyan mutfağından bir şey gelecek diye geçiyor. Mesela İtalyan mutfakta biliyor musun? Ben bir makarna gelecek diye düşünüyorum ama içimden geçiyor sadece şefim. Bakalım. Hayırlısı olsun. Ne Peki olursa. sence Ayaz? Şef, Türk mutfağı diye düşünüyorum. Gene kendi yöremize ait. İnşallah çıkan yemeği modern bir şekilde sizin önünüze servis etmeyi düşünüyorum. Ne çıkarsa önemli değil şef. Evet, sen de zaten ilk elemede Türk mutfağının temel yemeklerinden suvi kuzu sırtı yapmıştın. Evet şef. Bizim mutfağımıza suvi tekniği. Olmayacak şekilde. Keşke şef unutuyor. Açalım mı şefi? Bence açalım. O zaman tutun kutuları. Kaderleriniz kutunun altında. 3, 2, 1 açalım. Var mı tahmini olan? Büşra, şöyle bir gülümseme geldi yüzüne. Yani müthiş bir et var önümde. Acaba ne yapacaksın o etle? Tam net bir şey çıkaramıyorum yani. Birkaç tarif birden geliyor aklıma. Ne olabilir? Yani şefim, arpacık soğanlar var, domates, biber. Yani antrikotla bir kebap tarzı bir şey mi yapacağız acaba? Ne çıkaracağız? Yani bir sürü şey geliyor kafamda şu an. Malzemeleri gördükçe bir sürü tarif dönüyor. Bakalım sizden bekliyorum. Veysel, Yahni ya da sote ikisinden biri. Olma ihtimali yüksek. Arpacık, soğan, domates, sarımsak, tereyağı, un, biber. Bu tarz bir şey büyük olasılıkla. Ayaz. Güzel bir antrikot var, arpacık soğan. Beşamel yapma ihtimalimiz var şef. Beşamel tarzında güzel bir sunum, arpacık soğanlı falan. Süt görebiliyor musun orada? Şef, tereyağıyla falan yoğun bir Suyla suyla, diyorsun. aynen. Şef, güzel bir. Tahmin alamadık. Bu kez dedik ki biraz daha böyle rahat yarışsın çocuklar istedik yani. Ama şunu söyleyeyim. Bu yemeği yapmak gerçekten çok zordur. Çünkü teknik olarak sıralamada sizi şaşırtacak bir şey var. Yani o tekniği çok doğru yapmanız lazım. Yani bu yemek çok kolay değildir. Sizden istediğimiz yemek saç tava. Yanına da 2 adet lavaş istiyoruz. Ama gerçekten saç tava deyip geçmeyin. Biliyorsunuz yolların en önemli misafirleri aslında kamyoncular ve tırcılardır. Yani onlar bir gittiği yere sürekli giderler. Beğenmezlerse de bir daha kesinlikle uğramazlar. Ve insanların çoğu da aslında onların gittiği yerler neresi diye takip eder ve oralara gider. Anlaştık mı? Sizden eti pişmiş olacak. Çünkü verdiğimiz et kararında kavrulmazsa sertleşebilir. Yani öyle bir kıvamda bırakacaksınız ki
hem kavrulmuş olacak hem sertleşmeyecek. 2. Doğrayacağınız domates fazla da eksik doğrarsanız çok sulanır, yine yemeğe etki eder. Sarımsağın fazlalığı yine yemeğe etki eder. Kullanacağınız her ürünün fazlası etki eder. Bu arada arpacık soğanları biz doğramanız için verdik. Çünkü o sadeliğinden ve şeyinden dolayı. Yani bütün olarak kullanmayacaksınız. Çünkü doğramanız gerekiyor. Ne kadar süreniz şefi? ...30 dakika yeter. O zaman süreniz 30 dakika. İsterseniz çekmeceyi açın. Çekmece içinde bir tane zarfı var. Zarf içinde malzemeler listesi yazılıyor. Zaten sizi yanında olacak. İstediğiniz zaman da bakabiliyorsunuz. 30 dakika bir süreniz var. En güzel saç tava yapan kişi bizimle birlikte MasterChef macerası devam edecek. 3, 2, 1 başlayın. Denge. Tam bir denge yemeği. Neyi ne zaman koyacağınız çok önemli. Özellikle domatesi koyma zamanlamanız çok önemli. Erken mi koymanız gerekiyor, geç mi koymanız gerekiyor? Evet arkadaşlar, basit gibi görünmesin. Zor bir denge sağlayan yemektir. Ona göre çalışın. Ürün sıralaması, pişirmesi işte kolay değil. Of. Sen ne yapıyorsun? Lavaşı tereyağında mı kızartıyorsun? Şefim biraz atayım dedim de. Tereyağında niye kızartıyorsun? Ne olur ne olmaz diye yakayım dedim. Haklısınız. Bir soru sorma hakkım var mı? Tabii var. Lavaşı yanda. Direkt bunu böyle saç tavanın içinde istiyorum. Evet, bunu Herhangi saç bir tavayla sunum yok. beraber istiyoruz. Lavaşı yanında istiyoruz. Üstüne falan atmaya kalkmayın. Tamam. Saç tava istedik, et sote değil. Evet Hepinize söylüyorum. Biz 2 dakika. saç tava istedik. Bir daha söylüyorum. Saç tava, et sote değil. Kurnazlık yapıyorum. Yetişiyor mu lavaş? Yetişmeyecek gibi. Ya hızlan. Hızlan. Bu yanıyor zaten, bunu çevirmeyeceğim ben. Çevireceğim. Hadi. Alamıyorum. Kızım lavaş istedik, sen tırnak bile yapıyorsun ya. Haklısınız. Doğru söylüyorsunuz şefim. Kızarmadı. Biraz daha kızarmasıyla açmam lazım da yetiştiremiyorum onu şu an. Tırnak pide gibi bunun kalınlığı. Çok azını alabilir miyim? Un vermek istiyor musun? Tabii şefim, tabii. Hanımefendiye niye vermeliyim? Bir dakika. 1 dakika. Hadi lavaş yetiştiremeyen var mı? Hadi Büşra hadi. Var 2 lavaşta bir saç tavayı çıkaramadınız, az kaldı. İki adet lavaş istiyoruz. Daha var 30 saniyede neler olur neler ince açsaydın. 30 saniye. Diğerlerini toparla bence. Lütfen kızarman lazım. Her şey tahtanın üzerine olacak yine. 10, 9, 8. Al merdaneyi Yedi, al. Al merdaneyi al. 6, At tavayı oraya. 5, At. 4, Öbürünü getir. 3, 2, 1 kaldır. 1, 0. Sen de. Taş tavada bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyordum ya. Gelsin tadım masası.
Evet arkadaşlar. Büşra ile başlıyoruz. Buyurun. Sen lavaş yapılırken yağ koyulduğunu neden böyle bir şey? Sınıf şefim ona hiçbir... Hayır, nedenini merak ediyorum. Yani... He? Ya emin olamadım aslında çok azıcık bir damla belki sadece tavada kayması için koymak istedim ama biraz aceleyle... Ona biz yağlı gözleme diyoruz. Haklısınız şefim. Memnun musun yaptığın saç tavadan? Etimi doğru şekilde pişirdiğimi düşünüyorum. Etimden memnunum aslında. Lavaşım istediğim gibi olsaydı daha iyi olurdu tabii ki. Sizin yorumunuz artık. Ondan sonrası. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Evet Ayaz gel. Selamlar şef. Saç tavayı pişirirken niye kapak kapatıyorsun? Şef eti yumuşatmak için. Öyle mi yaparsın sen hep? Antrikotu şef yağ dokusu olduğu için yumuşatmak içindi sadece. Babanla pek çok kez saç tava yemeye gittiğini söyledin. Şef ben genelde orada gelen salataları yerdim. Ben salatasını çok severdim. Babam hep derdi oğlum dedi salatanın parasını verelim, etin parasını vermeyelim diye. Saç tavayı çok sevmez miydin? Şef tavuk biraz daha tavuğu çok seviyorum. Abi. Teşekkürler. Afiyet olsun şef. Veysel gel. Veysel öncelikle centilmenlik yarışma olduğu için teşekkür ederiz. verdi. Çok teşekkür ederim. İç Çok sağ olun kıpır bana. şef. Ben de Çok teşekkür mersi. ederim. Teşekkürler. Çok mersi şef. Sen de mi yağladın tavanı? İlk lavaşımı yağlı olarak yapmayı denedim. Baktım olmadı. Hemen ikinci lavaşı. Üçüncüsünü de yetiştiriyordum. Süreye yenik düştüm. Yapamadım. Tavamda bekliyor beni. Tuz nasıl, iyi mi? Ben baktığımda iyiydi. Sen sever misin saç tava? Severim. Altı böyle sulu mu olur? Bir tık ekmek banmak adına o tarz biraz suyunu ben bırakıyorum genelde. Tavayı sıyırmak adına o etin suyu, domatesin suyu özleşip o kıvamda bırakmayı tercih ediyorum. Teşekkürler Veyselciğim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim şef. Hepiniz ellerine sağlık. Sağ olun şef. Şeflerle birlikte konuşacağız, karar vereceğiz sizinle. Biraz sonra paylaşacağız. Şimdiden teşekkür ederiz.
Buyurun siz önder alalım. Saç tava, biliyorsunuz bütün yemeklerde biz önce soğanı atarız. Bu ve birkaç yemeğe özel, kavurmaya özel alazlama dediğimiz teknik vardır. Önce et yüksek ateşte iyice alazlanır, yani kavrulur. Sonra soğan atılır, sonra sarımsağı atılır, biberi atılır. Kavrula kavrula son 2-3 dakika kala da domates atılır. Yani teknik sıralaması seyircilerimiz açısından böyledir. Özellikle saç tavada et önce atılır. Yağ, et sonra devam eder. Diğer yemeklerde önce soğanı attığımız gibi bilgi olarak verelim. Şimdi Mehmet Şef'e verdiği kriterlere en az uygun, ya en az başarılı tabak yapan kişi ve bizi veda eden yarışmacımız Büşra sensin. Büşra, ortada lavaş yok zaten. Evet şefim, bu Lavaş da konuda bu yemeğin bir parçasıydı. ufak bir hata beni lavaş konusunda sıkıntıya soktu. O heyecanla suyu fazla kaçırmam, elimdeki un ve yetişmemesi beni sıkıntıya soktu. Olabilir. Saç tavan diğerlerine bakınca çok kötü değil. Yani bir tık daha altında ama daha bir kavurma gibi olması lazım. Genel olarak elinden geleni yaptın diyelim. Başka ne diyebiliriz? Tabii ki de. Size çok teşekkür ederim. Ben aynı şekilde devam edeceğim yoluma. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sen de öyle, babana selamlar, saygılar. Olur tabii ki de. Başarılar diliyoruz. Gel, hoşçakalın. Ve geldik bir sonraki tura geçecek olan yarışmacımızı açıklamaya. İkinci turda verdiğimiz yemeği yaparak bizimle bir üst tura geçen yarışmacı kazanan Ayaz. Allah'ım yarabbim çok şükür. Vallahi şef çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok yakındınız. Sendeki sıkıntı Veysel, suyu çok fazla. Evet, çok az bir suyu olur ama bu bir saç tavanın diğer adı da saç kavurmadır biliyorsun. Bu bir tava veya kavurma yemeğinden çok biraz daha yahni gibi olmuş. Biraz suyu fazla kalmış altında. Ama etin pişme dengesi, sebzelerin, lezzetin, lavaşın hata yok. Hepsi doğru. Üzüldük açık doğru söylemek gerekirse. Çünkü şu yemekte bize ne kadar potansiyelin olduğunu gösterdin. Ayaz bir adım öne geçti. Yaptığı saç tavada su yoktu. Eğer sen daha sulu yapsaydın, Ayaz sen de o tencere kapamayı nereden öğrendin, kim öğretti? Bence senin en büyük sıkıntın bu yolculukta bildiğini unutmak olacak. Çünkü yanlış bildiğin bilgilerin etrafında çok dolanıyorsun. Evet şef. Öyle bir şey yok. Tencere Yine de kapağı olmaz şef. kapatmak diye bir şey yok. Senin yolunu keser. Veysel yapsa şu anda sana veda ediyorduk. Sulu bırakmasa yani. Biraz daha o suyunu çektirse. Ama çektiremeyince de maalesef ikinci oldu. Geçmiş olsun. Duygularını Teşekkür alalım. ederim. Bu kadarı da yeterliydi. Burada olmak da güzeldi. Arkadaşım dediği gibi bir işletme bizi bekliyor. Tekrardan mücadeleye devam. Teşekkürler Veysel. Bravo Veysel. Teşekkürler. Tebrikler. Sağ olun şef. Allah razı olsun. Yemeğinin yorumunu yaptık. Çok sağ olun şef. Duygularını Çok teşekkür alalım. ederim. Şef şu an böyle var ya annem babam beni bekliyorlar.
onların yanına gidip bir an önce söyleyeyim. Gideceğiz şef, kurbanı keseceğiz, söz vermişim, fakir fukaraya dağıtacağım. Başarılar. Sağ olun şef. Çok Allah teşekkür bize ederim. 2 kulak bir ağız vermiş. Niye? Şef daha iyi olacağım, zımba gibi geleceğim. Hala bir aynı dahaki. şey yapıyorsun, dinlemiyorsun. 2 kulağın, bir ağzın var. 2 kere dinle, bir kere konuş. Yes şef. Siirt'e mi? Başarılar. Ankara'ya şef. Ankara'ya selamlar. Hadi Sağ olun hadi şef, Allah görüşürüz. razı olsun.